Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Sağlıklı sabahlar olsun. Gastroenteroloji cerrahi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı şu anda yayın konuğum. Herkes ekran başına. Çok merak edilen bir konuyu konuşacağız bugün. Mide balonunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz Her nasılsınız? seferinde çok güzel bilgilerle geliyorsunuz, bizi aydınlatıyorsunuz. Vallahi çok güzel programlar yapıyoruz birlikte. Bugün mide balonunu çok yaygın, çok konuşuluyor, çok merak edilen bir konu. Mide balonu nedir? Nasıl çalışır hocam? Mide balonu işte biz çeşitli yöntemlerle midenin içine bir balon yerleştiriyoruz. Nasıl oluyor bu iş ya? Bunu mesela bazen endoskopiyle yerleştiriyoruz. Yani ağızdan bu kameralı bir ışıklı kameralı bir hortumla girerek mideye bakıyoruz, endoskopi yapıyoruz. Sonra da aynı yöntemle içeri bir balon yerleştiriyoruz. Bunun bir alternatifi daha var. İşte yutulabilir balon dediğimiz. Hap. Evet, endoskopi yapmadan hani yerleştirdiğimiz bir balon tipi. Her halükarda midenin içinde bir balon var, bir hacim tutan bir şey var. Bu yaklaşık midenin 1/3'ünü kaplıyor. Çok daha az gıda ile tokluk hissi elde etmemizi sağlıyor aslında bu. Bu da ameliyatsız bir kilo verme yöntemi olarak şu anda gündemimizde. Evet. Nasıl oluyor hocam? Bu balon yani bir hap gibi büyüklüğünde bir şey sanırım. Yutuluyor. Evet, yutulabilir balonun ben size örneğini getirdim. Şu aslında harika. gördüğümüz. Ondan sonra burada yani kapsül böyle küçük bir kapsül değil, biraz büyükçe bir kapsül. Evet. Ama hastalarımızın bunu bir su içerek yutmasını istiyoruz. Bu bizim gözetimimizde oluyor. İşte aman ben yutamam çok büyük kapsül vesaire diyenler olursa bizim farklı yöntemlerimiz var bunu yutturabilmek için. Yutturuyoruz yani. Bu mideye gidiyor. Mideye geçtikten sonra biz film çekerek yani radyolojik X-ray ile bir film çekerek bunun midede olduğuna emin oluyoruz. Sonra bunu buradaki hortumdan şişirmeye başlıyoruz. Şişirdikten sonra içeride bu hale alıyor. Yani Yuttuğunda peki o o kablo gibi bir şey var ya orada. evet, o o oluyor mu? ağzımızın ağızda kalıyor. Yani hastanın ağzında kalıyor. Bu bizim elimizde yani bu dışarıda. Bu midede. Ucu da midede gibi düşünün. Anladım. Sonra biz dışarıdan bunu şişiriyoruz. Şişirdikten sonra ayırıyoruz ve bu hal alıyor. O hal alıyor. Evet. Bayağı bir midenin bütün hacmini kaplıyor neredeyse. Yani işte midemiz o kadar küçük değil. Onu söylemek zorundayız. Öyle mi? Evet. Midemiz ne kadar büyüklüğü? Herkesin Yani farklı. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Boya göre değişir. Cinsiyete göre değişir. Hatta midenin boyu yani midenin hacmi aynı insanda çeşitli zamanlarda da değişir. Mide çok elastik bir organdır. Bunu şöyle test edebilirsiniz. Sabahleyin ilk uyandığınızda yiyebileceğiniz miktarla, örneğin öğlen yemeği yedikten sonra, mideyi biraz antrenmanladıktan sonra akşam yiyebileceğiniz miktar birbirinin aynısı değildir. Değil. Akşam daha fazla yersiniz. Ama bütün gece aç kalmış mideniz, sabah uyanır uyanmaz bir şey yeme kapasitesi biraz daha düşüktür. Yani bu bir esasında bizim pilateste nasıl ısınıyoruz önce, hemen hareketlere haldır uldur başlayamıyoruz. Evet. Onun gibi bir şey. Çok şahane bir benzetme yaptınız. Tebrik ediyorum. Mide de öyle. Mide de öyle. Mide Isındıktan sonra. eğer siz onu yemek vermezseniz, hatta mesela Ramazan'da oruç tutan insanlar bunu çok iyi bilirler. Bütün gün böyle aç kaldıktan sonra ilk ezan okunduğunda o kadar yiyemezler. Yani Çünkü bir çorba içince duruyoruz. evet, mide antrenmansız yani. Çünkü Evet. bekliyor, küçülmüştür mide. Bir süre sonra büyür ve daha yemeye başlar. Şimdi Hocam bu noktada, bayağı büyük ama yani. Yani bayağı büyük. Şöyle bir gösterelim mi bir daha? Şimdi bu bayağı midede duruyor. evet. Bu midenin tamamını kaplamıyor. Bu midenin aşağı yukarı 1/3'ünü kaplıyor. Şekli gördüğünüz gibi tam yuvarlak değil, elips. Şöyle yan duruyor Elips, diyebilirim. evet. Midenin genelde üst kısmında durur ve dediğim gibi bir tokluk hissi sağlayacaktır. Tamamını kaplamaz bu midenin. Tabii yetişkin insanlar için konuşuyoruz. Yani hani boyu yani normal yetişkin insanların midesinde rahatlıkla bu varken de yemek yiyebiliyorlar. Bu varken de yiyorlar. Ne kadar kalıyor bu? Şimdi bu şöyle 4 ay içinde, yani bu balon için tipi için konuşacak olursak 4 ay içinde veya işte 16 hafta içinde bu kendiliğinden eriyor. Aslında içine özel bir sıvı yerleştiriyoruz bunun. Bu sıvı sayesinde 4 ay içinde yavaş yavaş eriyor ve doğal yollarla atılıyor. Dolayısıyla en büyük avantajlarından biri, bu balon patlayacak mı diye strese girmeye gerek yok. Zaten bu patlamak üzerine dizayn edilmiş veya işte patlamak deyince insanlar korkuyor. Sanki bomba patlamakla eş anlamlı gibi. Bu balon erimek üzere dizayn edilmiş bir balon. Bu nedenle de acaba patlarsa başıma iş açar mı diye düşünmeye gerek kalmıyor. Hem de balon çıkartma işlemi diye bir işlem yok.
Yani bu kendi kendine erimeyen endoskopik balonlarda bir takma işlemi var, bir de çıkarma işlemi var biliyorsunuz. Burada çıkarmaya da gerek kalmıyor hastaya. Çıkarmaya da gerek kalmıyor. Eriyor, gidiyor. Evet. Herhalde dışkı yoluyla da nesi varsa Aynen. o Bütün şekilde de gidiyor. Geri kalan parçalar da öyle atılıyor. O kablo mablo yok tabii. Yok onu Ben zaten... orada kaldım hocam. Kabloyu zaten ilk takarken çıkartıyoruz. Şu içeride kalan bu yani. Kablo bizde. Kabloyu hastaya vermiyoruz. Ben orada kaldım hocam. O kabloyla düşünemedim çünkü hani yemek yerken falan. Yani bayağı bir iştah kapatıyor olmalı bu tabii. Tabii. Yani mide alışıncaya kadar biraz zorluğu var tabii bu işin. Midenin hani bu balonu içeri takar takmaz hemen adapte olmuyor. Hani bir 3-4 günlük bir zor dönemi var aslında balon taktıktan Ha işte sonra. onları konuşalım hocam. Evet yani midede bir ağrı Şimdi yapabilir. diyelim geldik yuttuk. Yutturdunuz. Ondan sonra şişirildi. Hemen evine gidiyor mu bu kişi? Tabii bunun için hastaneye yatmaya gerek yok. Zaten çoğu zaman hastane şartlarında bile yapmıyoruz. Dışarıda dediğim gibi bize lazım olan bir tane işte akciğer filmi gibi film çeken bir makine yeterli bize. Ondan sonra o varken bunu takabiliyoruz ve hasta ondan sonra gidiyor. Bizden ayrılıyor. Ama ilk 3 günü biraz zor. Hani midenin içinde Neler bir oluyor mesela o yabancı iç cisim gün? var. Evet. Ve mide bunu atmaya çalışıyor. Dolayısıyla mide kasılmaları, ağrılar, reflü Mide gibi, bulantısı. mide bulantısı gibi, reflü gibi ağızda su gelmesi falan. İlk 3 günü biraz zahmetli. Ama 4. 5. güne kalan pek görmedik, onu söyleyebilirim yani. Bu şikayetler. İlk 3 gün biraz zordur, ondan sonra normal hayata geçilir. Böyle söyleyebiliriz yani bunu kabaca. Bu öyle hani diğer ameliyat gibi mesela sizden çok fazla zaman isteyen bir durum değil. Cerrahi bir yöntem de değil. Hastaneye yatmaya da gerek yok bunun için. Ama zaten birazdan belki konuşuruz ama faydası da bir ameliyat kadar değil elbette ki yani. Ameliyatla kıyaslanabilecek bir yöntem de değil yani. Evet. Ameliyat dediğiniz mide küçültmekten Evet, bahsediyorsunuz evet, değil mi? evet. Cerrahi yöntem. Cerrahi yöntemlerden bahsediyorum. Gerçi şimdi onlar da hani küçük deliklerle, kapalı yöntemlerle yapıyorsunuz. Hani daha Evet. hani kolaylaştı ama yine de. Elbette ama yine Şimdi de bununla nihayetinde... kıyasladığımızda hocam. Evet şimdi öyle de olsa hani laparoskopik yöntemle yapıyorsak onun için hastanede yatmak gerekiyor. Onun için ameliyathaneye girmek gerekiyor. Onun için laparoskopi dediğimiz bir işlemin yapılması gerekiyor gibi genel anestezi gerekiyor. Şimdi bunlar da bu hiçbiri Anestezi gerekmiyor. Ama yok. ne kadar zahmetliyse o kadar etkili diyebilirim bu işe yani. Hani bu da bir gerçek. Yani şöyle düşünmek gerekiyor aslında. Ameliyatla tedavi edilecek kadar fazla kilosu olan bir hastayı balonla tedavi etmeye çalışmak biraz hayalperestlik. Evet mesela Hani- bunu ben şunu merak ettim. Balonu kimlere uygulayabilirsiniz? Yani dediğiniz gibi ameliyatlık cerrahi bir yöntem. Şimdi göz görüyor. İzam tabii ki sizin kararınız, takdiriniz. Görüyorsunuz. Siz karar veriyorsunuz bu hastalara. Hani buna bu olur, buna bu olur. Evet. Şimdi kabaca şöyle aslında ameliyat için sınırlar belli. Yani vücut kitle indeksine göre bir sınır var. İşte eşlik eden hastalığı, diyabeti, hipertansiyon, uyku apnesi, eklem problemleri var mı? Ona göre bir sınır var. Şimdi ameliyat edilecek hastaları ayırıyoruz zaten bir kenara. Şimdi balonun aslında hedefi ameliyat edilecek kadar yüksek kilolu olmayan ama yine de fazla kilosu olan hasta grubu. Yani benim 15 kilo fazlam var, 10 kilo fazlam var ve 10-15 kilo için ameliyat etmiyoruz. Yani hatta dediğim bir laf var, 15 kilo için elimi kana buladığıma değmez yani. Ama yani bu işlemle bu daha az kilo fazlası olan hastalarda ameliyatsız olarak, kansız olarak, anestezisiz olarak, hastanesiz olarak bir çözüm yöntemi üretmiş oluyoruz. O 3-4 güne de dayanırsa Evet. ben o 3-4 sonuçları günümüz merak ediyorum hocam. Bu hapı yutanlar, Evet. balonu Yani şöyle, kullananlar. tabii bu- Mesela 4 aylık bir süreç bu anladığım kadarıyla. Çünkü Evet. 4. ayın sonunda zaten belli bir sonuçla bu kişi karşı karşıya kalıyor. Ve bu balondan da kurtuluyor. Evet. Değil mi? 4 aylık bir süreç. Kesinlikle. 4 ay bazen 4,5 ay. Bu böyle hani aniden çözülmüyor. Hani yavaş Yavaş sönüyor. yavaş. Dolayısıyla bazı hasta ya gitti mi gitmedi mi tam anlamadım falan diyor. O da bir 15-20 gün olsa, bir ayda o alsa gibi. Hani aşağı yukarı 4-5 ay içinde hastalar güzel bir kilo vermiş oluyor. Genel tablo yani ya şöyle 40 kilo veren hastam da var ama 40 kilo veren hastanın gerçekten bununla çok gayret ediyor olması lazım. Onu söyleyeceğim. Yani mesela balon 40 kilo verdirir dersem yanlış olur. Hani 4 ay içinde. bir hastadan yola çıkarak bu söylenmez veya birkaç hastadan. Ama Evet. Bir de herkesin metabolik hızı evet, vesaire. metabolik gayreti, egzersiz yapıyor mu, diyetine ne kadar uyuyor bunlar çok önemli. Evet. Balon diyete yardımcı bir yöntemdir. Hangi diyeti yapmak istiyorsanız yapın.
balonla kolayca yaparsınız. Çünkü açlık hissetmeyeceksiniz. Ama bunun gizli öznesi şu ki bir diyet yapmak zorundasınız. Yani balon taktım ama ben şekerli beslenmeye devam edeceğim, yağlı beslenmeye devam edeceğim derseniz... Yani balonu taktım ama ben kızartmamı, şekerimi, çikolatamı atıyorum, tatlımı yerim, Tabii. yağlımı yerim. Kesinlikle. Şimdi derse- hastalara verdiğim bir örnek var. Yani hastalarıma söylediğim bir şey var. Bir bardak suyla bir kavanoz çikolata aşağı yukarı aynı hacimdeler. Dolayısıyla bir bardak su içebilecek kadar bir mideniz varsa ve o çikolatayı televizyon karşısında kaşıklıyorsanız kilo veremeyeceksiniz. Evet. Balon da olsa kilo veremeyeceksiniz. Ameliyat da olsanız kilo veremeyeceksiniz. Hangi yöntemi Ne yaparsak olursa yapalım olsun. bizim o yanlış beslenme alışkanlığının önüne geçme olasılığımız yok. Bizim yaptığımız numaralar hep böyle açlığı azaltmaya yönelik. İnsanın bu beslenme alışkanlığına geçmeyi kolaylaştıracak yöntemler. Bunu söyleyebiliriz. Yani bir insan diyet yapmaya niyetim var ama çok acıkıyorum o yüzden bu diyete uyamıyorum diyorsa evet biz o açlığı alıyoruz bu yöntemle beraber ama diyet yapmak yine hastaya kalıyor. Evet, çok güzel söylediniz hocam. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Balona da, haplı balon değil mi bu? Ona da Yutulabilir balon. yutulabilir balon. Son noktayı koydunuz, çok detaylı anlattınız. Çok güzel oldu, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geri geliyorum.